Merhaba, bu videoda Flying Eagle'ın F4 Raven modelini inceleyeceğim. Bu benim ilk patenim. Paten kaymayı bu patenle öğrendim. Benim için her zaman özel bir yeri olacak ama duygularımı karıştırmadan bir inceleme yapacağım sizler için. Patenin standart bir frame ölçüsü var. 243 milimlik frame'ler ve 80 milimlik tekerler genellikle patenlerde en iyi ölçü olarak, en ideal ölçü olarak kabul ediliyor. Bu patende de alüminyum bir frame var. Frame'i oldukça sağlam. Yani o kadar düşüp kalkmama rağmen frame'de en ufak bir çizik bile yok. 80 milim 85A sertliğinde tekerleri var. ABEK 7 rulmanları var. Yani şu an rulmanlar aslında bayağı kirlenmiş ve temizlenmesi gerekse de iyi dönüyorlar. Tabii frame ölçüleri ve tekerlerin büyüklükleri patenden patene değişiyor. Bu genel olarak aslında ayak numaranızın büyümesi ve küçülmesiyle ilgili bir şey. Örneğin 80 milimlik tekerlekler genelde 243 milimlik frame'lerde olurken bu paten 43 numara. Flying Eagle'da genel olarak 41 numara altında, yani 40 numaradan itibaren daha küçük bir frame oluyor. 231 milim uzunluğunda oluyor ve 76 milimlik tekerler kullanılıyor. Yani ayaklarınız küçükse aslında sizin için ideal olan frame boyutu o olacağı için paten o frame ile gelecek. Onun dışında patenin sert bir dış botu var. Gayet sağlam bir dış bot. Zaten Flying Eagle kendini kanıtlamış, paten üreten, iyi patenler üreten bir paten markası. Bağcıkları var patenin ama bu bağcıklar genellikle 2 tane tokası olan patenlerde süs olarak kullanılıyor. Yani çok da bir işlevi olmuyor. Bu bağcıkları buradan çıkarsak da aslında çok büyük bir problem yaratmaz. Hem bilek kısmında bir tokası var hem de üst kısımda yine bir tokası var. Bunları basarak kolaylıkla aslında şöyle basıp çekerek açabiliyorsunuz. Tokaları yine sert plastikten yapılmış. Daha üst modellerin tokaları metal oluyor. Böyle bir farklılık var. Bu tokalarda da plastik oldukları için düşmelerde, çarpmalarda oluşmuş hasarlar var. Bunlar en hassas parçaları patenin ve kırılması çok muhtemel parçalar ama ben yani çok fazla düşmeme rağmen şimdiye kadar böyle bir problemle karşılaşmadım. Tokaları açtıktan sonra iç botunuzu çekerek patenden çıkarabiliyorsunuz. İç bot çok kalın bir malzemeden yapılmamış. Şu kısımlar hava alması için dışı fileyle kaplanmış. İçi yine kalın bir malzemeden yapılmış. Bu kısmı çok sert değil. Onun dışında içinde bir adet ince bir tabanlık var. Çok kalın ve çok iyi bir tabanlık değil aslında. Patenlerde en büyük sorun şu kısımlarda yaşanıyor. Çünkü patenin bu kafının bağlantı noktalarının olduğu yerlerde bazı iyi modeller bunları kendileri kapatmışlar ama çoğu modelde şurada içeride vida kısımları oluyor. Bunları da aslında basit bir çözümle siz kendiniz kapatabiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Ayağımı vurup vurmadığını denemeden direkt pateni aldığım gibi buralarına işte yapı marketlerde satılan ya da nalburlardan alabileceğiniz keçeler var. Bir tarafı yapışkanlı olan. O keçelerle kapatırsanız vidaların olduğu yerleri patenin ayağınıza, bileğinize özellikle vurmasını önüne geçmiş olursunuz. Onun dışında patenin topuk kısmında bir şok emici var.
Bu şok emiciler de aslında plastikten ya da silikondan yapılmış malzemeler. Söyleyebileceğim şeylerden biri, bu malzemelerin her birinin vidalı olması. Yani bunların başına bir şey gelirse, kırılırsa, bozulursa bunları temin edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu kaf da açılabilir özellikle. Onu da değiştirebilirsiniz. Ben aslında paten kaymaya karar verdiğimde öncelikle Oxello'nun MF500 modelini denedim ve bazı şeyleri hoşuma gitmedi. Özellikle şu tokaların plastikleri, şu kısımları biraz kalitesiz geldi. İç botu da bununki gibi kaliteli değildi. Daha sonra yine mağazaya gidip bu modeli denediğimde aslında ikisi arasında ne kadar fark olduğunu anladım ve bunu almaya karar verdim. MF500 Türkiye'de satılan en ucuz paten aslında. 5290 lira. O paten de bu arada alınmayacak kötü ya da berbat bir paten değil. Ben yani 1000 liradan biraz daha fazla vererek bu pateni aldım. Ama o pateni de alabilirsiniz. O pateni kullanan, çok iyi paten kayan insanlar var. YouTube'dan onları da takip edebilirsiniz. Aşağıya bir link bırakacağım. Rich Skater'ın pek çok inceleme çektiği videolar var ve patenin iyi bir paten olduğunu söylüyor. O patenin aslında en büyük sorunlarından biri MF500'ün yani buralarının ayaklara vurma yapmasıydı ve buralara bantları yapıştırarak bu sorunu gideren kişi de aslında Rich Skater. O videonun da linkini aşağıya bırakacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Flying Eagle F4 Raven, Flying Eagle'ın başlangıç ve orta seviye arası patenlerinden biri. X1 Shrike ya da B6 Hero Plus modellerini de tercih edebilirsiniz. Onlar da aşağı yukarı aynı seviyede patenler. İlerleyen günlerde başka inceleme videolarıyla da karşınızda olacağım. Takipte kalın. Abone olmadıysanız, abone olursanız ve videoları beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.